Bal koleksiyoncusundayız. Ellerinde çeşit çeşit ballar var. Hiç duymadığımız ballar da var. Mesela kaya balı var. Kilosu 120 bin lira. Evet. Kamera bile şaşırdı. 120 bin lira. İşte o 35 yıllık kaya balı. 20 bin liraya bak getiremedim. Toplumdan getiremedim. Biz koleksiyonörüz. 130 çeşit balımız var. Gel. Bir kıyak daha yapayım sana. Kokusu bile mi açmıyor ya? Gel gel. Ne bu? Şu bal 120 bin lira. Bu kayadan çıkarttığımız. Şimdi bir yerde var 5000 yıllık onunla uğraşıyoruz. Alabiliriz, becerebiliriz. Evet, kayanın içinde değil mi? Aslında. Manzeri balın özelliği nedir? Kayanın içinde, mağaranın içinde akan bir sıvıdır. Aynı çiçeğe kovanlar yayılıyor ama 1080 lira. Arı kaçmış, gitmiş, yapmış. Özel. Yani. Afiyet olsun. Şimdi biz bu balı 40 metre yüksekliğinde, elimde gördüğüm kaya balı 40 metre yükseklikten çıkarttık. Yaklaşık 2 metre, 3 metre alanda kırım yaptık. 35 yıllık tahlilleri var, yaptırdık. Şöyle de bakabilirsiniz. Bildiğiniz ilaçtır bu. Bizim Türkiye'de bu balın değerini bilmiyoruz. Türkiye'de bu dalın değerini, bak 35 bin euroya biz bu balın bir benzerini verdik. Belgelerle, şeylerle elimizde. Avrupa'dan, borsalardan gelen fiyattır. Koleksiyonumuzda 330 çeşit bal var. Fiyatları nedir mesela? Şimdi su balımız var 10 bin lira. 12 senede bir açan ölümsüz çiçeğin balı. Ölümsüz. 12 senede bir açan balıdır. Artvin yöresine ait. Maçakoyun'un kestanesi vardı. Bunlar değil. 60 liralık kestane balı satmıyoruz. Bu ne kadar mesela kestane? Maçakoyun'un kestanesi 730 bin lira. Kilosu 730 lira. Evet. Armut sütü var içinde. Şu bal şarabımız 14 sene bekletilmişiz hava almalar. Onun ne kadar? Üstüne yazıyor bakın. Bal şarabı 19.300 lira. Euro. Euro. Evet. Dolar yazıyor. 19.300 dolarlık bir bal şarabı. Evet. Koleksiyon var. Her türlü bal var sizde. Bir tane daha var pahalı onu getiremedim. O ne kadardı abi? Fransa bal borsasında satıldı. Sen devam et. Evet. Şu balımız 5000 eurodan bir sene aldılar. Fransa bal borsasında açık artırımda sattılar. Kaç liraya gitti? 35 bin euroya. 35 bin euroya açılışı yaptı. Açılışı 35 bin euro. Satışı ne kaçtan gitti? Satışını biz bilmiyoruz. Söylemediler size. İçeride artık Ama siz 5 bin euroya verdiniz yani. 5 bin euroya tabii ki pazarlıklı verdik. Öyle 5 bin euroya da değil de pazarlıklı verdik. İyi yaptınız. Yani hepsinde pazarlık payı var. Bu bir de yani fiyatları biz belirlemiyoruz. İnsanlar şimdi bizde 18 bin euroya bal duyuyorlar da bunu çok net ifade etmek istiyorum. Bu fiyatları biz belirlemiyoruz. Kaya ballarını, kovuk ballarını yurt dışından gelen insanlar kendileri belirliyorlar. Kendileri bir değer biçiyorlar. Veyahut da karafan borsalar da kullanılıyor bazen. Adam bir salon kiralıyor. Diyor ki işte antik eşya gibi bal borsası kuruyoruz. Orada açık artırmadan dünyanın farklı ülkelerinden götürüyorlar. Bal borsasında açık artırmadan satabiliyorlar. Yani bunu borsayı düzenleyen insanlar belirliyor bu fiyatları. Biz kendi kafamızdan fiyat belirlemiyoruz. Anladım. Halkın kafasında yanlış bir kanı var. Bunu da şey yapmak istiyoruz. Anladım. Düzeltmek istiyoruz. Buradaki en pahalı bal kaya balı. Evet. Kaya balı. Şimdi kaya biliyorsunuz arılar, kaçan arılar veyahut da daha önce ilk mağaralardan çıkan arılar yavru verdiği zaman başka bir mağaraya girebiliyorlar. Yani ilk yaratılışında hani ayette geçtiği gibi insanların yaptığı çardaklarda, kaya oyuklarında ve ağaç kovuklarında ayet binaen giriyor, başka bir kovuğa girip oralarda bal yapıyor. Dünyada milyon yıllık balların olduğunu biliyoruz. Ama bunu mesela her balcı bilmez, her üretici bilmez. Çok nadir insanlar bilir. Özellikle Alman profesörler, balla ilgilenen Alman profesörler bu işi çok iyi biliyorlar. Milyon, 1,5-2 milyon yıllık ballar tespit edilmiş dünyada. Ballar hiç bozulmayan nadir gıdalardan biri o zaman. Tabii kesinlikle bozulmaz. Yeter ki şartlarını oluşturur. Şimdi kayalardan mineral çekiyor. Önce propolis bağlıyor kayalara arı. Propolis ise balı yapmaya başlıyor.
propolis kayadaki mineral sayısını çıkıyor. Kayada kaç mineral var? Atıyorum 55 mineral. Tuz gibi düşün. Ya o bala sirayet ediyor. Bir de çiçekten gelen vitamin ve mineral var. Onlar da katlanıyor. Çiçekten ve bitkilerden gelen mineral de kayadaki mineral sayısıyla aynıysa aynıdır. Biraz daha fazlalıksa biraz daha fazla mineral sayısı çıkıyor. Mesela burada 54 mineral tespit edildi karbon testiyle. Bu çok önemli bir şey. Karbon testi. Normal bir laboratuvar testi değil. Karbon testiyle belli oluyor. Satın alan oldu mu? Yok. Zaten elimizde şu an bir tane var. Bir tane var. Böyle kavanozla mı satıyorsunuz, gramla mı satıyorsunuz? Bu kavanozu bozdurmayız. Bozdurmuyorsunuz. Alan adam gelsin tam olarak alsın. Kavanozla alacak. Pazarlık payımız var. Anladım. Ben mesela yarısını alayım ya da bana bir ne bileyim 2 kaşık 3 kaşık ver olmuyor değil mi? Ya niye bozalım ki? Değil mi? Yani yıllardır bu 5 senedir bu kavanozun içerisinde duruyor. Peki neye iyi geliyor da bu kadar şey yapıyor? Mesela Şimdi, bir insanda mesela ölümsüzlük vermiyor sonuçta. insanda biliyorsunuz hastalıklar oluyor. Evet. Bu hastalıkların bir kısmı mineral eksikliğinden kaynaklanıyor. Mesela bende migren var, potasyum eksikliği var. O yüzden sürekli gün kurusu yiyorum. O beni düzeltiyor. Ha, benim o potansiyeldeki şeyimi, potasyum eksikliğimi gün kurusu giderebiliyor. Ve migrenimi 20 dakika içerisinde geçirebiliyor. Şimdi Ben bunu ilk defa duyuyorum. diğer Benim de migren hastalıklar var. da öyle. Yani vücutta hangi vitamin eksikse, hangi mineral eksikse ona göre hastalıklarımız oluşuyor. Veya kazalarda kırıklar, çıkıklar, yaralanmalar oluşuyor. Mesela Yeni Zelanda'da bir manuka balığı diye bir bal var. Bir zamanlar bana da geldi. Koleksiyonuma eklemiştim. İngilizler gidiyorlar yerine $600 alıyorlar, götürüyorlar $1200 satıyorlar. Veya 1200 sterline satıyorlar. Bunun özelliği ne mesela o balın? İyileştirici bal diye geçiyor. Lakin Bu da iyileştirici değil mi? Bu kaya balının. balların hepsi iyileştirici özelliğe sahip. Anadolu coğrafyası dünyadaki çiçek ve bitki popülasyonunun %80'ine sahip. Yani bütün dünyadaki çiçek sayısı kadar Türkiye'de çiçek var. 85'e satılıyor. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Kilosu 120 bin lira. 120 milyar yani. Şunu. Şunu. Gerçekten. Kalmadı. Kaya balı. Tattıramıyoruz da koklatabiliyoruz abi. Niye tattırmıyorsunuz? Abla 120 bin lira nasıl tattıracağız? Herkes bir kaşık Koklamaya alsa. gidiyor ya. Yani biz de vallahi ben 5 seneden beri bende bu. Ben bile kokluyorum. Ya bu ilaç. Hani üretiyor musunuz? Var mı? Kanadan alıyorum. 1500 üretim değil mi? Ya benim şu aklıma takıldı ya.